Şu an etrafınıza bir bakın bakalım. Gördüğünüz her şey, hissettiğiniz her şey ya aslında koskoca bir yanılsamaysa, ya gerçeklik dediğimiz o şey, hani fizikçileri bile şaşkına çeviren koca bir yalan ise, biraz tuhaf, biraz gerçeğe hoş geldiniz. Bugün gerçekliğin temellerini sarsan o bilimsel teorilere, hatta biraz da komplo kokan fikirlere dalıyoruz. Hoş bulduk. Evet, konu gerçekten de gündelik algımızın çok ötesinde. İstersen kuantum tuhaflığıyla başlayalım. Başlayalım bakalım en kafa karıştırıcı yerden. Aynen. Şöyle ki, kuantum fiziği gör ki bir şeyi gözlemlemeden önce o şey belirli bir durumda değil. Yani bir belirsizlikler bulutu içinde adeta. Bir saniye, nasıl yani? Belirsizlik bulutu mu? Yani ben şimdi bakmıyorsam yanımdaki şu bardağın orada olduğundan emin olamaz mıyız? Tam olarak bardak makro bir nesne olduğu için öyle değil. Ama atom altı düzeyde durum bu. Bir elektronun mesela nerede olduğunu biz ölçene kadar bilmiyoruz. Sadece olabileceği yerler var, bir olasılık dalgası gibi. O zaman meşhur soru. Ben bakmadığımda ay orada değil mi yani? Ya da bir elektron nereye gidecek buna biz mi karar veriyoruz sırf baktık diye? Bu şey gibi mi? Çift yarık deneyi. Evet evet, çift yarık deneyi tam da bu tuhaflığı gösteriyor işte. Elektronlar gözlemlenmediklerinde dalga gibi davranıp iki yarıktan aynı anda geçiyorlar. Ama ne zaman ki hangisinden geçti diye bakmaya çalışırsan hemen parçacık gibi davranıp tek bir yarıktan geçiyorlar. İnanılmaz. Yani gözlem sadece kaydetmiyor, olanı değiştiriyor mu? Kesinlikle gözlem eylemi, ölçüm anı, evrenin o belirsiz durumdan çıkıp tek bir gerçekliğe, tek bir cevaba çökmesini sağlıyor. Yani gözlemci bir nevi yaratıcıya dönüşüyor. Yaratıcı, vay canına. Hatta daha da ileri giden yorumlar var. Parçacıkların bile aslında bildiğimiz anlamda katı şeyler olmadığını, sadece temel alanlardaki etkileşimler, titreşimler olduğunu söylüyorlar. Var olmak demek, bir nevi etkileşime girmek demek. Etkileşim, gözlem, bu güç. Aklıma hemen o diğer çılgın fikirler geliyor. Hani filmlerde gördüğümüz gibi belki de biz Matrix'teyizdir. Hah evet, o popüler bir benzetme. Ya tüm bu yaşadığımız hayat böyle çok gelişmiş bir bilgisayar oyunundaki kod satırlarıysa sadece. Ya da her şey dev bir hologramsa. Kulağa tamamen bilim kurgu gibi geliyor ama Ama aslında bilimsel teorik altyapıları da var. Mesela holografi ilkesi tam da dediğin şeyi öneriyor. Gördüğümüz bu üç boyutlu evren belki de çok daha uzak iki boyutlu bir yüzey üzerine kodlanmış bilginin bir yansıması, bir projeksiyonu sadece iki boyutlu bir yüzeyin yansıması mı? Yani asıl gerçeklik iki boyutlu mu? gibi. Yani bu teoriye göre evrenin temel yapı taşı madde değil bilgi olabilir. Enformasyon yani. Peki ya simülasyon? O da mı ciddi bir fikir? Simülasyon hipotezi de evet, bazı fizikçiler ve felsefeciler tarafından ciddiye alınan bir olasılık. Hatta düşünüyorlar, eğer biz simülasyondaysak bunun izleri olabilir mi? Mesela kuantumdaki o tuhaflıklar, belirsizlikler, belki de simülasyonun pikselleri ya da işlemcisinin sınırlarıdır. Kim bilir? Vay be, beynim yandı şu an. Eğer bir simülasyondaysak ya da hologramın parçasıysak o zaman ben kimim? Bu bilinç nereden geliyor? İşte bunlar milyon dolarlık sorular. Henüz cevabı yok. Peki ya diğer ihtimaller? Yaptığımız her seçimle evren dallanıp budaklanıyor olabilir mi? Yani şu an bu kahveyi içmeyi seçtiğim için başka bir evrende içmeyen bir ben mi oluştu? Sonsuz sayıda farklı hayat yaşayan benler mi var yani? Bu da kuantum mekaniğinin çoklu dünyalar yorumunu söylediği şey tam olarak. Evet. Çoklu dünyalar. Bu yoruma göre her kuantum ölçümü, her olasılık evreni dallandırıyor ve her bir olasılık kendi ayrı evreninde gerçekleşiyor. Yani teorik olarak evet sonsuz sayıda paralel evren ve o evrenlerde yaşayan sonsuz sayıda alternatif sen olabilir. Sonsuz tane. Kuantum ölümsüzlüğü diye bir şey de duymuştum bununla ilgili. O biraz daha spekülatif bir fikir ama evet çoklu dünyalardan yola çıkıyor. Eğer her olasılık başka bir evrende gerçekleşiyorsa, bilincinin her zaman hayatta kaldığı bir dala devam edeceği düşüncesi. Ama dediğim gibi kanıtlaması imkansıza yakın, matematiksel olarak tutarlı bir yorum sadece.
Hem heyecan verici hem de açıkçası biraz ürkütücü geliyor kulağa. Peki ya içinde bulunduğumuz bu evren? Hani hep burada olacakmış gibi hissediyoruz ama ya o kadar da stabil değilse bir anda her şey değişebilir mi? Yok olabilir miyiz? İşte bu da bizi yanlış vakum, false vakum teorisine getiriyor. Yanlış vakum. Kulağa pek iyi gelmiyor. Evet, biraz endişe verici olabilir. Teori diyor ki, evrenimizin şu anki bulunduğu enerji durumu, yani vakum hali, belki de evrenin olabilecek en düşük, en stabil enerji durumu değildir. Daha düşük enerjili, gerçek bir vakum durumu olabilir. Yani ne olur o zaman? Eğer evrenimiz herhangi bir nedenle, belki kuantum tünellemesiyle bu daha stabil duruma aniden çökerse, bu geçiş ışık hızında her yöne yayılır. Ve bu yeni daha düşük enerjili vakumda fizik kuralları tamamen farklı olabilir. Fizik kuralları mı değişir? Evet. Ve eğer bu yeni fizik kuralları bizim bildiğimiz türden maddeyi, atomları, yani yaşamı desteklemiyorsa, O zaman farkına bile varamadan her şey biter. Çünkü değişim ışık hızında geliyor, ne olduğunu anlamaya vaktin olmaz. aman tanrım, bu bildiğin kıyamet senaryosu. Peki, endişelenmeli miyiz şimdi? Yarın olabilir mi bu? Sakin olalım. Milyarlarca yıldır evrenimiz bu mevcut, yanlış ya da metastabil vakumda gayet stabil görünüyor. Yani hemen yarın olacak diye bir beklenti yok. Ama bu teori bile bize şunu gösteriyor. Gerçeklik sandığımız kadar sağlam değişmez bir şey olmayabilir. Doğru. Üstelik daha bilmediğimiz ne çok şey var. Karanlık madde, karanlık enerji. Evrenin %95'ini falan oluşturuyorlar ama ne olduklarını bilmiyoruz, değil mi? Aynen öyle. Bildiğimizi sandığımız şeyler aslında bilmediklerimizin yanında okyanusta bir damla gibi kalıyor. Gerçeklik bizim hayal gücümüzün sınırlarını zorlayacak kadar tuhaf ve gizemli. Peki tüm bunlar, bu akıl almaz teoriler, sizin için yani bizi dinleyenler için neden önemli olsun? Bunlar sadece fizikçilerin tahtalarına yazdığı denklemler mi? Bence kesinlikle değil. Bence de değil. Mesela gözlemin gerçeği etkilediği fikri, bu sizi pasif bir izleyici olmaktan çıkarıp aktif bir katılımcı yapmaz mı? Belki de farkında olmadan kendi gerçekliğimizi yaratıyoruzdur. Tam olarak bu. Bu fikirler sizin kim olduğunuzu, seçimlerinizin ne anlama geldiğini, evrendeki yerinizi sorgulatıyor. Ya da hani bazen dejavu yaşarız ya, sanki o anı daha önce yaşamış gibi. Belki de o his başka bir paralel evrendeki bir sizin bir yankısıdır. Kim bilir? Çok komplo teorisi gibi oldu ama. Olabilir, neden olmasın? Bilimin sınırlarında dolaşırken hayal gücünü serbest bırakmak lazım biraz. Soru şu, gözlemin gerçeği şekillendirdiği bir dünyada siz nesiniz? Pasif bir alıcı mı yoksa aktif bir yaratıcı mı? Ve bitirirken aklınızda kalması için belki de şu düşünce, eğer en temel seviyede atom altı dünyada katı şeyler yoksa da sadece etkileşimler varsa ve bizim varlığımız, bizim gözlemimiz bu etkileşim ağını şekillendiriyorsa, o zaman birey olmak ne demek? Belki de hepimiz birbirine bağlı devasa titreşen kozmik bir ağın sadece farklı düğüm noktalarıyızdır. Ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer bence. Kesinlikle değer. Gerçekten tuhaf ve bir o kadar da gerçek bir yolculuk oldu bu. Bize katıldığınız için çok teşekkürler. Burası biraz tuhaf, biraz gerçek. Yeni teorileri, dizemleri ve gerçekliğin sınırlarını zorlayan fikirleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.